Merhaba Yeşil Yolculuk ailesi. Bugün mutfağımızın en sıradan ama aslında en olağanüstü kahramanlarından birini masaya yatırıyoruz. Pırasa. Çoğu zaman sofralarda hak ettiği değeri bulamayan, hatta bazıları için sevilmeyen bir sebze o. Ama size iddia ediyorum, bu videoyu izledikten sonra pırasaya bakış açınız kökten değişecek. Çünkü o, sadece lezzetli bir garnitür değil, damarlarınızı tertemiz yapan, kalbinizi koruyan, bağırsaklarınızı süpüren ve hatta kanserle savaşan gizli bir süper kahraman. Bugün, haftada sadece 2 gün düzenli olarak pırasa tüketmenin vücudunuzda başlatacağı inanılmaz değişimleri bilimsel verilerle ve pratik bilgilerle anlatacağım. Damarlarınızdaki plaklar nasıl temizleniyor? Kan basıncınız nasıl dengeleniyor? Bağışıklık sisteminiz nasıl güçleniyor? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Eğer hazır ve meraklıysanız, pırasanın yeşil yolculuğuna başlayalım. Pırasa, kalp ve damar sağlığınız için adeta bir iç temizlik operasyonu gibidir. Onu bu kadar özel yapan ise içerisindeki güçlü bileşikler. 1. Sır, kaempferol mucizesi damarların süpürgesi pırasa, kaempferol adı verilen güçlü bir flavonoid açısından inanılmaz derecede zengindir. Kaempferol, kan damarlarınızın iç yüzeyini döşeyen endotel tabakasını korur. Bu tabaka hasar gördüğünde, kolesterol plakları oluşmaya başlar ve damarlarınız daralır. Kaempferol, bu hasarı önleyerek ve mevcut iltihabı azaltarak, damarlarınızın esnek kalmasına yardımcı olur. Yani pırasa yedikçe damarlarınızın daha genç ve esnek kaldığını hayal edin. Bu, kalp krizi ve felç riskini ciddi şekilde düşüren bir etkidir. 2. Sır, yüksek potasyum, dengeli tansiyon, görsel kan basıncını gösteren bir grafik. Pırasa tüketimiyle birlikte yüksek tansiyonun normale döndüğünü gösteren bir düşüş. Metin overlay, tansiyon dengeleyici, pırasa, sodyum-potasyum dengesi açısından harika bir besindir. Yüksek potasyum içeriği, vücuttaki fazla sodyumun atılmasına yardımcı olur. Sodyum, vücutta su tutarak kan hacmini artırır ve bu da yüksek tansiyona yol açar. Pırasa, doğal bir diüretik gibi çalışarak bu fazla suyu ve sodyumu dışarı atar. Sonuç mu? Daha dengeli bir kan basıncı ve kalbinizin daha az yorulması. Özellikle tuz tüketimi yüksek olan bireyler için pırasa, adeta bir can kurtarandır. 3. Sır, kalp dostu folat, B9 vitamini, görsel, kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu gösteren animasyon. Metin overlay, kan üretimini destekler, pırasa, kalp sağlığı için kritik öneme sahip olan folat, B9 vitamini açısından da zengindir. Folat, homocysteine seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Yüksek homocysteine seviyeleri, kalp hastalıkları riskini artıran bağımsız bir faktördür. Ayrıca folat, yeni hücrelerin yapımında ve kırmızı kan hücrelerinin üretiminde rol oynar, bu da genel enerji seviyenizi ve kalp fonksiyonunuzu destekler ve elbette bu kadar faydalı bir sebzenin bir de bonusu var. Pırasa inanılmaz derecede düşük kalorili ve yüksek lifli bir sebzedir. Sizi uzun süre tok tutar, kan şekerinizi dengeler ve kilo kontrolünüze yardımcı olur. Yani hem sağlıklı besleniyor hem de formunuzu koruyorsunuz. Yeşil Yolculuk izleyicilerini şimdi vücudun ikinci beynine, yani bağırsaklara götürüyoruz. Pırasanın en az kalp kadar etkili olduğu bir diğer alan burası, kalp sağlığımızı sağlama aldık. Şimdi sıra vücudumuzun ikinci beyni olan bağırsaklarımızda. Haftada 2 gün pırasa yediğinizde bağırsaklarınızda adeta bir bayram havası eser. Neden mi? 4. Sır, doğal prebiyotik inülin pırasa, inülin adı verilen özel bir çözünür lif türüyle doludur. İnülin, midenizde sindirilmez, doğrudan kalın bağırsağa geçer ve oradaki dost bakterileriniz için probiyotikler muazzam bir ziyafet olur. Siz pırasa yedikçe bağırsaklarınızdaki iyi huylu bakteriler çoğalır, kötü huylu bakteriler ise azalır. Bu da sadece sindirimi kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda gaz, şişkinlik ve kabızlık gibi kronik sorunları kökten çözmeye başlar. Sağlıklı bir bağırsak, sağlıklı bir zihin ve daha güçlü bir bağışıklık demektir. 5. Sır, bağırsak duvarının koruyucusu, görsel, bağırsak çeperinin pürüzsüz ve sağlam bir hale geldiği bir illüstrasyon. Metin overlay, sindirim sistemi onarıcı, pırasanın lifli yapısı, bir süpürge gibi bağırsak çeperindeki atıkları temizler. Bu temizlik, besinlerin emilimini artırır. Yani yediğiniz diğer sağlıklı gıdalardan maksimum faydayı almanızı sağlar. Eğer, ne yesem dokunuyor veya metabolizmam çok yavaş diyorsanız,
pırasanın bu süpürge etkisine ihtiyacınız var demektir. Pırasa sadece lif değil, aynı zamanda bağışıklık sisteminizin en sadık müttefikidir. Savaşçı vitaminler, pırasa, yüksek oranda A vitamini, özellikle göz ve mukoza sağlığı için ve C vitamini içerir. C vitamini beyaz kan hücrelerinin üretimini artırırken, A vitamini vücudun dış dünyaya karşı ilk savunma hattı olan mukoza zarlarını güçlendirir. Haftada 2 gün düzenli pırasa tüketenlerin, özellikle mevsim geçişlerinde grip ve nezle gibi hastalıklara karşı çok daha dirençli olduğu bilimsel bir gerçektir. Ayrıca pırasadaki serbest radikal avcıları olan antioksidanlar, vücuttaki hücresel stresi azaltır. Bu da hücrelerinizin daha yavaş yaşlanması ve dışarıdan gelen saldırılara karşı daha dayanıklı olması anlamına gelir. Yeşil yolculuk takipçileri, bir sır daha vereyim, bağırsaklar temizlendiğinde bu durum doğrudan cildinize yansır. Pırasanın sağladığı detoks etkisi ve kükürtlü bileşikler, cildinizin daha berrak görünmesini sağlar. Akne ve sivilce problemlerinin temelinde yatan iç toksinleri pırasa yardımıyla dışarı attığınızda, cildinizdeki doğal ışıltıyı fark edeceksiniz. Peki, pırasanın sadece bir sebze değil, aynı zamanda doğal bir antibiyotik olduğunu biliyor muydunuz? Ve daha da önemlisi, içindeki hangi bileşik kanser hücrelerinin korkulu rüyası? Pırasayı sadece bir sebze olarak görmeyin, o, doğanın en güçlü ilaç ailelerinden biri olan Allium, zambakgiller, ailesinin bir üyesidir. Yani sarımsak ve soğanın en yakın akrabasıdır. 7. Sır, mikropların korkulu rüyası. Pırasa kesildiğinde veya çiğnendiğinde ortaya çıkan sülfürlü bileşikler, tıpkı sarımsakta olduğu gibi güçlü antibakteriyel ve antifangal özellikler gösterir. Haftada 2 gün pırasa tükettiğinizde, vücudunuzda zararlı bakteri ve mantarların barınması zorlaşır. Kış aylarında pırasa yiyenlerin boğaz enfeksiyonlarına ve göğüs hırıltılarına daha az yakalanmasının sırrı tam olarak budur. Pırasa, solunum yollarınızı temizleyen ve mikropları kovan doğal bir dezenfektan gibidir. Peki, pırasa kansere karşı nasıl bir kalkan oluşturur? İşte burası en kritik nokta. Hücrelerin fedaisi, pırasanın içindeki alil sülfitler, hücrelerimizin DNA yapısını koruma altına alır. Bilimsel araştırmalar, bu özel sülfürlü bileşiklerin kanserli hücrelerin büyümesini yavaşlatabileceğini ve vücudun detoks enzimlerini aktive ederek kanserojen maddeleri dışarı atmasına yardımcı olduğunu göstermektedir. Özellikle sindirim sistemi, kolon ve mide kanseri riskini azaltmada pırasanın rolü tıp dünyasında sıkça konuşulur. Haftada 2 gün tabağınıza koyduğunuz pırasa, aslında hücreleriniz için bir güvenlik duvarı inşa etmektir. Genelde kemik sağlığı denince akla hemen süt ve kalsiyum gelir. Ama pırasada öyle bir vitamin var ki, kalsiyumun kemiklere yapışmasını sağlar. K1 vitamini, sadece bir porsiyon pırasa, günlük K vitamini ihtiyacınızın neredeyse yarısını karşılar. K vitamini eksikliğinde kemikler kırılganlaşır ve kireçlenme riski artar. Pırasa, kemik yoğunluğunu artırarak ilerleyen yaşlarda osteoporoza, kemik erimesi karşı en ucuz ve en etkili önlemlerden birini almanızı sağlar. Dostlarım, pırasanın bu mucizevi etkilerinden bahsettik ama çok büyük bir hata yapılıyor. Çoğu insan pırasayı saatlerce pişirerek içindeki tüm bu şifalı sülfürlü bileşikleri ve vitaminleri buharlaştırıyor. Dostlarım, buraya kadar pırasanın mucizelerini saydık. Ama en büyük hata tencerede yapılıyor. Pırasayı saatlerce, rengi sararana kadar pişirirseniz, o anlattığımız C vitamini, folat ve sülfürlü bileşiklerin %80'ini kaybedersiniz. Maksimum fayda için, pırasayı mümkün olduğunca az suyla ve kısık ateşte, sadece yumuşayana kadar pişirin. Hatta mümkünse buharda pişirmeyi veya ince ince kıyıp salatalarınıza çiğ olarak eklemeyi deneyin. Unutmayın, pırasa ne kadar canlı yeşil kalırsa, vücudunuza o kadar çok canlı enzim ve vitamin girer. Ayrıca, pırasayı kestikten sonra 5 ila 10 dakika bekletmek, içindeki şifalı bileşiklerin, alkil sülfürler, aktifleşmesini sağlar. Kesin, bekleyin ve sonra pişirin. Birçok kişi pırasanın sadece beyaz gövdesini kullanır ve o koyu yeşil yapraklarını çöpe atar. Bu, yapılabilecek en büyük beslenme hatalarından biridir. Pırasanın yeşil kısımları, beyaz kısımlarına göre 10 kat daha fazla beta karoten ve çok daha yüksek oranda magnezyum içerir. Yeşil yapraklar, vücudun alkali dengesini korumak ve göz sağlığını desteklemek için tam bir depodur. Bu yüzden yaprakları ince ince kıyıp çorbalarınıza, omletlerinize veya börek harçlarınıza mutlaka dahil edin.
Şifa uçlardadır. Pırasa harikadır ancak her süper besin gibi bazı kişiler için dikkatli tüketilmesi gerekir. Böbrek taşı riski olanlar, pırasa, orta derecede oksalat içerir. Eğer kalsiyum oksalat kaynaklı böbrek taşı geçmişiniz varsa, pırasayı aşırı tüketmemeli ve mutlaka yanında yoğurt gibi bir kalsiyum kaynağıyla tüketerek oksalatın emilimini azaltmalısınız. Hassas sindirim, içindeki inülin Li-Fi harikadır ancak bazı hassas bağırsaklarda aşırı gaz yapabilir. Bu durumda pırasayı çok iyi çiğnemek veya kimyon ile pişirmek sindirimi rahatlatacaktır. Yeşil Yolculuk ailem, bugün pırasanın neden sadece bir sebze değil, hayat kalitenizi artıracak bir yatırım olduğunu gördük. Haftada sadece 2 gün tabağınıza pırasa ekleyerek damarlarınızı koruyabilir, bağışıklığınızı çelik gibi yapabilir ve yaşlanma etkilerini geciktirebilirsiniz. Bu bilgiler sizin için faydalı olduysa videoyu beğenmeyi ve pırasayı sevmeyen o arkadaşınıza bu videoyu göndermeyi unutmayın. Belki de bu video, onun sağlığı için bir dönüm noktası olur. Sizin favori pırasa tarifiniz nedir? Yorumlarda tariflerinizi bekliyorum. Hepsini tek tek okuyacağım. Sağlıkla kalın, yeşil yolculukta kalın.